Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda dolar kurunu, piyasayı ve yeni çıkan cihazları düşündüğümde fiyat performans kralı en iyi telefonları inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Ve sizce bu serinin laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şu anki piyasada gerçekten fiyat performans diyebileceğimiz aralık 10.000'den 35.000'e kadar. Çünkü alım gücümüzü düşündüğümde en dengeli aralık bu fiyat bandı diyebilirim. Şimdi hemen bu piyasada alınabilecek en ucuz fiyat performans telefonumuza başlayalım. Burada benim değişmeyen favorilerimden Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada özellikle performans anlamında 20.000 altı hiçbir rakibi olmayan X6 Pro önümüze çıkıyor. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Üçüncü sırada yine 20.000 altı uygun fiyatta ancak her yönüyle düşündüğümde amiral gemisi deneyimi veren ikinci nesil 2024 versiyon S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş
gelmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 5. sırada S23FE önümüze çıkıyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2X panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 4. sırada performans ve ekran kalitesi olarak 25006 hiçbir rakibi olmayan Poco F6'dan bahsediyorum. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S geniş işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 6. sırada daha 5 gün önce kanalda ön incelemesini yaptığımız fiyat performans yönünde yeni çıkan cihazlar içinde en mantıklısı S24FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı
Ise kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23 FE oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24 FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. Oyun tarafında PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. 7. sırada kamera ve performans olarak 13T'den daha dengeli, yani yeni çıkan Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Buradaki tasarım bir yerden tanıdık geliyor. Hangi telefon çıkaramadıysanız ben hatırlatayım. Poco X6 Pro ve F6 Pro. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Bu noktada gerçekten beğendim ve kasanın malzeme kalitesi de iyi seviyede. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS, en yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. F1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Ve son sırada benim de 2 yıl ana telefon olarak kullandığım iPhone 13'ü görüyoruz. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 10.000 ile 15.000 bandında ve aldığımda beni 3-4 sene idare etsin, kamera ve ekran kalitesi iyi, gündelik kullanımda da akıcı bir telefon istiyorsam A35 gayet mantıklı. Fakat bütçem 15 ile 20.000 bandındaysa özellikle kameranın video tarafı ve performans benim için birinci öncelik diyorsanız, ikinci
İkinci nesil S21F hem A35 hem de A55'ten daha mantıklı. Ama benim için birinci odak kesinlikle oyun performansı ve ekran kalitesi diyorsanız X6 Pro bu noktada tek seçenek. Ama ben sadece performans için değil, bataryası, kamerası ve genel deneyimiyle de üst segmente yaklaşan bir cihaz arıyorsam Poco F6 20.000 ile 25.000 bandının kesinlikle en iyisi. Benim tek odak noktam kamera diyorsanız da S23F'ye hala 20.000 bandında rakipsiz diyebilirim. 25-30.000 bandında da S24F'ye özellikle telefonu alıp gerçekten uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız ve kameranın video tarafında gerçek bir amiral gemisi istiyorsanız S24F'ye bu noktada çok mantıklı. Fakat benim için kameranın fotoğraf tarafı ve oyun performansı daha önemli diyorsanız da Xiaomi 14'te S24F'den öne çıkıyor. Ve iPhone 13 donanım ve kamera tarafında sunduklarıyla aradan geçen 3 yıla rağmen üzecek bir telefon değil. Ama şu an için iPhone 13'ün en mantıklı hali 128 GB versiyonu. Çünkü Apple'ın sitesinden artık kaldırıldığı için 256 ve 512 GB'lık modeller baya artmış durumda. 256 GB'lık bir iPhone 13'e 42.000 vermektense bütçeyi biraz daha arttırıp iPhone 15'e bakmak çok daha mantıklı. Evet dostlar, genel anlamıyla listeyi değerlendirdiğimde şu anki piyasa şartlarında alınabilecek en mantıklı fiyat performans cihazlar bunlardı. Ve sizce bu serinin laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kal.